şu anda söyleyeceğim şey çok çok önemli. Eğer istediğin sonuçları alamıyorsan, ilişkilerinden şikayetçiysen, ilişkilerinde istemediğin gerginlikler, istemediğin travmatik dediğin durumlar, sıkışıklıklar, istemediğin durumlar yaşıyorsan, benim düşünce örüntüm işe yarıyor. Nereden biliyorum? Aldığım sonuçlardan biliyorum. Öğrencilerimin düşünce örüntüsü işe yarıyor. Nereden biliyorum? Aldıkları sonuçlardan biliyorum. İlişkileri yönetmek için belli bir zeka seviyesinde olmak gerekiyor. Karşımızdaki kişiyi saldırganlaştıran biziz arkadaşlar. Sanki onu yıllardır tanıyor gibiyim çünkü sıfır dinliyor seni sadece. Seninle ilgili kalıpları olmadan, yargıları olmadan biri dinleyince acayip derin bir bağlantı olmaya başlıyor. Karşınızdaki kişi tepkisel olmasın istiyorsanız beni o an cin gibi sıfır dinliyor, meraklı, çocuk gibi ve hissediyorsun ona doğru akıyor enerjim. Evde çocuklarınız değerlerinizi anlamadığınız için hırçınlaşıyor. Eşiniz onu tanımadığınız için sertleşiyor size karşı. Aslında bütün hırçınlıklar, bütün ses yükseltmeler, hırçınlıklar, ben bunu samimi söylüyorum, ben bunu deneyimliyorum. Biri karşımda çok yargılarla olduğunda ona 2 tane tokat atıp bir kendine getiresim geliyor. Merhaba, 21 günlük ilişki bilinci eğitim yolculuğunda 2. gündeyiz. Tebrikler. Bu yolculuğa katıldığın için, bu eğitimde devam ettiğin için öncelikle seni tebrik ederim. Tabii şu anda giriş aşamasındayız. Birçok egzersiz, birçok metotla karşılaşacaksın. Bu metotlara ve egzersizlere başlamadan önce şunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Nevşe Enstitü'de ve benimle birlikte ilerlediğim bütün eğitimlerde şu anda söyleyeceğim şey çok çok önemli. Şimdi eğer bugüne kadar ilişkilerini düzenli bir şekilde yönetemediysen, eğer ilişkilerinde istediğin sonucu almıyorsan, özellikle kurguladığın şekilde ilişkiler yürümüyorsa, değerlerine hizmet etmiyorsa ve bir şekilde ilişkilerinin gidişatından, ilişkilerde aldığın sonuçtan mutlu değilsen, ilişkiler alanında hedeflerine ulaşamıyorsan henüz bu alanı yönetemiyorsun demektir. Bunu kabul etmeni rica ediyorum. Şimdi eğitimlere geldiklerinde öğrencilerim mucize kursuna veya mükemmel ilişkiler eğitim paketi veya finansal eğitim, özgürlük eğitim paketi işte veya müfredat hangi eğitim olursa olsun. Onlara ilk şunu söyleyerek başlıyorum. Arkadaşlar diyorum, atölye çalışmalarında da eğitim paketlerinde de. Arkadaşlar diyorum, eğer bu şu anda üzerinde çalıştığımız konuyu diyelim finansal özgürlük. Anlamış olsaydın, bu konuyu kavramış olsaydın, yaşamında mesela finans alanını yönetebiliyor olsaydın ve bu konuyu çözmüş olsaydın, yaşamında bunu görürdük, değil mi? Yani bilincinde bunu çözseydin, zihninde bunu çözseydin, hayatında da çözmüş olurdun. O zaman da zaten bu eğitime katılmazdın. O zaman da bana ve bu eğitime ve bu eğitim serisine ihtiyacın olmazdı. Eğer ilişkiler konusunda böyle bir eğitime almaya yönlendiysen, eğer böyle bir videoyu izliyorsan, eğer ilişkilerde henüz çözemediğin alanlar varsa tekrar söylüyorum. Eğer istediğin sonuçları alamıyorsan, ilişkilerinden şikayetçiysen, ilişkilerinde istemediğin gerginlikler, istemediğin travmatik dediğin durumlar, sıkışıklıklar, istemediğin durumlar yaşıyorsan ve istediğin sonuçları alamıyorsan, ilişkilerinin sana nasıl hizmet ettiğini göremiyorsan ve ilişkilerini sen, yani sadece sen yönetmiyorsan, o zaman ilişkilerle ilgili bilmediğin bir şeyler var. O zaman daha bilincinde, zihninde ilişkiler konusunu yaşamın tüm alanları için bu geçerli, henüz çözemedin demektir. Bu da şu demektir. Demek ki ilişkilerle ilgili algın, ilişkilerle ilgili bilgin, ilişkilerle ilgili bilgeliğin, ilişkilerinle ilgili bugüne kadar bildiklerin ve bugüne kadar yaptıkların ve ilişkileri yönetim şeklin işe yaramıyor. Yani ilişkiler alanında bilmediklerin var. İlişkiler alanında henüz daha işlemeyen bir takım düşünce örüntülerin, düşünce kalıpların var. Henüz daha bilincinde gelmediğin bir yer var. Çünkü eğer halletmiş olsaydın bu konuyu, bu eğitime katılmazdın, bu videoyu izlemezdin ve benim desteğime ihtiyacın olmazdı. Bunu dedikten sonra, madem ki senin düşünce örüntün işe yaramadı,
Çünkü var olan düşünce örüntünle, var olan zihin alışkanlıklarınla, bildiklerinle ve bulunduğun seviyeyle, bulunduğun zeka seviyesiyle, bulunduğun algı seviyesiyle, bulunduğun bilinç seviyesiyle, bulunduğun zihinsel düşünme şekliyle aldığın sonuç ortada. Bugün ilişkilerinde nerede oradasın. Bunu değiştirmek istiyorsan yeni bir algı şekline geçmen, yeni bir bilinç seviyesine geçmen, hatta atlaman, yeni bir zihin döngüsü, yeni bir zihin örüntüsüne geçiş yapman gerekecek. Çünkü ilişkileri yürüyen, ilişkilerinde sonuç alan, ilişkilerini istediği şekilde yöneten insanlar belli bir bilinç seviyesinde, belli bir zeka seviyesinde, belli bir olgunluk ve bilgelik seviyesinde. Eğer henüz orada değilsen, amacım seni oraya getirmek ama önce orada olmadığını anlamanı istiyorum ve kendi kendine şunu kabul etmeni istiyorum. Eğitimde sana daha ileri seviye metotlar ve formüller öğretmeden ve önermeden önce, çünkü atölye çalışması gibi devam edeceğimiz belli egzersizler size vereceğim bölümler olacak bu eğitimde. Ama o egzersizleri layığıyla yapman için, sana verdiğim formülleri uygulaman için önce kendi kendine şunu anlaman lazım. Benim bildiğim bir işe yaramıyor. Çünkü eğer bildiğin, ilişkiler özelinde söylüyorum, bir işe yarasaydı ilişkilerin bu durumda olmazdı. Bunu ben bütün eğitimlerde söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, eğer finans konusunda bildiğim bir işe yarasaydı sen de benim gibi ve birçok arkadaşınız gibi, birçok öğrencim gibi finansal özgürlük noktasına gelmiş olurdun. Eğer iş hayatında bildiklerin işe yarasaydı, belli bir bilgeliğe sahip olsaydın sen de benim gibi iş hayatında kafasına koyduğu işleri yapıyor ve hedeflerine ulaşıyor olurdun. Eğer özel hayatında bir şeyleri anlamış olsaydın, evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili senin de benim gibi işte 16 senedir devam eden veya öğrencilerim gibi 20-25 senedir devam eden evliliklerin, ilişkilerin olurdu. Veya arkadaşlıkta, ilişkiler özelinde çözmüş olsaydın eşinle de, çocuklarınla da, sevdiklerinle de, arkadaşlarınla da ilişkini çözmüş, rayına oturtmuş olurdun. Çünkü harika bir şekilde yönetiyor olurdun. Niye bunu söylüyorum? Çünkü eğer şu anda hali hazırdaki düşünce örüntünüzün ne kadar işe yaramadığını anlamazsanız beni tam olarak dinlemeyebilirsiniz. Öncelikle o yüzden bu eğitimde şuradan başlamak istiyorum. Şu anda senin sahip olduğun düşünce örüntün işe yaramıyor. Nereden biliyorum? Aldığın sonuçlardan biliyorum. Benim düşünce örüntüm işe yarıyor. Nereden biliyorum? Aldığım sonuçlardan biliyorum. Öğrencilerimin düşünce örüntüsü işe yarıyor. Nereden biliyorum? Aldıkları sonuçlardan biliyorum. Yaptığımız, öğrettiğimiz metotlar, verdiğim formüller, mükemmel ilişkiler eğitim paketindeki bütün atölye çalışmalarında, birlikte yaptığımız çalışmada formüller işe yarıyor. Nereden biliyorum? Çünkü o formülleri uygulayan, o metotları uygulayan ve benle birlikte çalışmaya devam eden öğrencilerim tamamı aynen benim bugün söylediğim gibi ilişkilerimi ben yönetiyorum, istediğim sonuçları alıyorum. Şu anda ilişkilerim tam istediğim gibi diyebiliyor. Bunun için de zihinsel olarak bir yere gelmemiz gerekiyor ve bunun için de beni çok açık bir zihinle dinleyin arkadaşlar. Ve ne zaman ki bu eğitim sürecinde anlattıklarımla ilgili bir fikir çatışmanız olursa, yani her ne zaman ki dediklerimle aynı fikirde olmadığın, ya bu kadının söylediği de mantıklı gelmedi bana dediğin veya ya bence öyle değil dediğin yere denk gelirsen bil ki tam olarak anlamadığın yer, görmediğin yer orası. Çünkü sana bu eğitim sürecinde bu bilgileri veren kişi, ilişkileri çözmüş bir bilinç seviyesindeki kişi. Kendi ilişkilerini yöneten ve ilişkileri yönetmek için nasıl bir zihin seviyesinde, nasıl bir bilinç seviyesinde, nasıl bir düşünce örüntüsü içinde olmanız gerektiğini çok iyi anlamış bir kişi. Beni dinlerken aynı fikirde olmadığın yerler zaten takıldığın yerler. İlişkilerini yürüten kişiler benimle aynı fikirdeler. Önce bunu anlayarak başlayalım. İlişkilerini yöneten kişiler aynı yere bakıyorlar ve aynı şeyi görüyorlar. Aslında birinci bölümde anlattığım ilişkileri yönetmek için belli bir zeka seviyesinde olmak gerekiyor. Yani belli bir nötrlük seviyesinde. Zaten de zeka nötr olmak demek. Beyin sinapsleri arasında çok fazla episodik ana olduğunda, geçmiş deneyimlerimizle ilgili çok fazla kayıt olduğunda, karşımızdaki kişiyle ilgili çok fazla etiketlerimiz varsa
Karşımızdaki kişiyle ilgili biriktirdiğimiz çok fazla fikir varsa o bizim o kişinin karşısında büyük bir zekayla, onu anlama kapasitesiyle ve empati yeteneğiyle değil, tam tersine zeka eksikliğiyle, o beynimizdeki episonik anıların yarattığı bir filtreyle ve etiketlerimizin ve koşullarımızın ve yargılarımızın perdesi arkasından sıfır bir şekilde dinlemediğimizi gösteriyor. Ve biz ne zaman bir kişinin karşısında 0 kilometre duramıyorsak, o kişiyle ilgili geçmiş yaşadığımız deneyimlerle, o kişinin 10 yıl önceki, 15 yıl önceki, 3 yıl önceki, 5 yıl önceki haline takılıp kalmışsak, hatta o kişiyi hiç tanımadan geçmiş deneyimlerimiz sebeple o kişiyi birine benzettiğimiz için veya genel kalıplarımız olduğu için o kişiyi bir kutuya bir kutunun içine koymaya çalışıyorsak, işte o zaman ilişkilerde çatışma başlıyor. Ben kendi hayatımda çok samimi bir şekilde o zeka seviyesinde olmayan, beni bulunduğum noktadan sıfır dinleyip o anda bulunduğum noktadan anlamayan ve o anda bulunduğum seviyeden benimle ilişkide bulunmayan kişilere karşı, birinci bölümde mesela nasıl size, eşime çok sıcak davranıyorum çünkü beni bulunduğum yerden anlıyor. Hep yeni bulunduğum yerden sıfır zekası sebebiyle dinliyor ve ona göre davranıyor. O yüzden de onu daha çok sevesim geliyor. Ona daha anlayışlı oluyorum. Daha yumuşak bir insana dönüşüyorum. Çünkü bizi anlaşılmak yumuşak bir insana dönüştürüyor. Karşımdaki kişinin beni yargılamadığını, beni kutuya koymadığını, beni etiketlemediğini gördüğüm zaman ben çok yumuşak bir insan oluyorum. Karşımızdaki kişi bizi yargılamadığında, bizi etiketlemediğinde, zekada olduğunda, empatide olduğunda ve biz anlaşılmış hissettiğimizde biz çok yumuşağız. Ama ne zaman ki karşımdaki kişi beni filtreleriyle dinliyor, benimle değil kafasındaki bir delusional algıladığı bir nevşaha konuşuyor. Ne zaman ki beni hiç tanımıyor ve bana karşı nasıl davranacağını hiç bilmiyor, beni anlamamış, beni o günkü kimliğimden idrak etmemiş, ya başkalarıyla karıştırıyor ya işte başka insanlarla ilgili yargılarıyla beni o kutuların içine koyuyor, ya benim 3-4 yıl önceki, yani ne zamanki karşımda beni zihninde tortularla, beni zihninde yargılarla, episodik anılarla, alt bilinçle, tamamen alt bir zekayla, empati yeteneği sıfır, sıfırdan değil, beni görmüyor, karşısında başka biri zannederek konuşuyor. İşte o zaman karşısına bir canavar çıkıyor. Benim kılıç çıkıyor, kalkan çıkıyor ve doğramaya başlıyorum. Sen kimsin lan başlıyor. Bende bile bu ortaya çıkıyorsa emin olun herkes de ortaya çıkıyor. Çünkü her insan olduğu gibi sevilmeyi ve olduğu gibi bir ilişki kurmayı hak ediyor ve bunu talep ediyor. Sen beni olduğum gibi o anda tamamen sansürsüz, etiketsiz, beni duymuyor, beni dinlemiyor, beni anlamıyorsan ve bana olduğum günkü halimle, benle o dili konuşmuyorsan, bu sefer vibe'ların uyuşmadığı gibi bir durum oluşuyor. Aslında sendeki tortu nedeniyle uyuşmuyor. Ben kendimi ortaya koyarken eğer sen tortularla karşımda duruyorsan bir canavarı dışarı çıkarıyorsun. Aynısı, yine tersten gidiyorum, kendime döndüreceğim. Karşı taraf için de geçerli. Her kim ki bir ilişkide, çok iyi dinleyin burayı çünkü bildiğimiz her şeyin belki de tersini söylüyorum. Her kim ki ilişkide saldırganlaşıyor, her kim ki ilişkide tırnaklarını çıkarıyor, kadınlar için, erkekler için sert oluyor, tersliyor, işte bağırıyor, çağırıyor falan. Karşı taraf daha alt zekada ve karşı taraf onu anlamıyor. Karşımızdaki kişiyi saldırganlaştıran biziz arkadaşlar. Karşındaki kişinin saldırganlaşmasının sebebi ister bu çocuğun olsun, ister bu eşin olsun, ister bu bir arkadaşın, iş ortağın olsun. Karşındaki kişi sadece sen onu anlamadığında tepkiselleşiyor. Bakın kendimden örnek verdim ve samimi bir şekilde paylaştım. Dedim ki karşımdaki kişi beni anladığında sıfır, çünkü her insanın hem sevgi dolu tarafı var hem hırçın tarafı var. Her insan anlaşıldığında karşı tarafta onu anlayan, onu dinleyen, sansürsüz 0 kilometre
gerçek bir zeka olduğunda, her insan değerleriyle karşılaştığında, yani karşı taraf onun değerlerini anladığında, kim olduğunu anladığında, o günkü diliyle onun vibe'ını duyduğunda her insan bir yumaşa dönüşüyor. Bu yumuşacık oluyor. Ben onu o günkü haliyle anladığımda, o günkü haliyle gördüğümde ve onu gerçekten sıfır noktasından kendimi ona açtığımda ve onu sıfır noktadan dinlediğimde, onun değerleriyle konuştuğumda, onun vibe'ından konuştuğumda, onun vibe'ından ona hitap ettiğimde, onunla ilgili fikirlerimden değil, geçmiş kayıtlarımdan değil, geçmiş deneyimimden değil, kendi geçmiş ilişkilerimden değil, beynimdeki episodik anılar temizlendiğinde o episodik anılardan değil, dürtüsel değil, 0 kilometre olduğumda bu yumaşa dönüşüyor. Aynı şekilde ben de karşımdaki kişi beni o anda olduğum kişi gibi, o anda olduğum kişiyle beni dinlediğinde anlaşılmış hissettiğim için kedi gibi oluyorum. Bu hepiniz için geçerli. Karşınızda sizi o an anlayan bir kişi varsa, o yüzden yeni karşılaştığınız kişilerle ve sizle ilgili hiç yargısı olmayan kişilerle bazen daha derin connection'lar kurduğunuz oluyor. İşte bu yüzden sanki onu yıllardır tanıyor gibiyim. Çünkü sıfır dinliyor seni sadece. Seninle ilgili kalıpları olmadan, yargıları olmadan biri dinleyince acayip derin bir bağlantı olmaya başlıyor, bir bağ olmaya başlıyor. Ve karşındaki kişi kedi gibi oluyor. Ama ne zaman ki, bunu ben kendi adıma da deneyimliyorum. Ne zaman ki onu tam dinlemiyorsun, onu o günkü haliyle değil, kafandaki kalıplarla, yargılarla, etiketlerle, kutuya koymaya çalışarak, etiketleyerek, standartlaştırmaya çalışarak, onu tam olarak dinlemeden, çok alt bilinç bu tabii ki, yani hani zeka eksikliği olarak bakıyorum ben buna ve empati eksikliği olarak bakıyorum. Bu şekilde dinlemiyorsun. Karşındaki kişi anlaşılmamış hissettiği için saldırganlaşıyor, tepkiselleşiyor ve sana acayip bir tepki veriyor. Bu benim için de geçerli, hepiniz için geçerli. Yani gerçekten böyle bir insana saldırganlaştığınız zaman, bu arada kendinizi bence suçlamamalısınız. Orada iki tarafın da tabii ki bir şeyi var. Bir tam olarak çözmesi gereken yer var ama özellikle de tepkisel olan, saldırganlaşan, hırçınlaşan, yapmak isteyen kişilere baktığımız zaman bu durum karşı taraf onu anlamadığında oluyor. Eğer bu durumları yaşamak istemiyorsanız, karşınızdaki kişiyle süt liman, güzel bir ilişki istiyorsanız, karşınızdaki kişi tepkisel olmasın istiyorsanız, onunla ilgili yargılarınızla çalışmanız gerekecek. Çünkü bizim kendi zihnimizdeki yargılar, yani kendi zihnimizdeki karşı tarafa attığımız oklar, karşı tarafın o okları atmasıyla sonuçlanıyor. Ben mesela kendi hayatımda şeyi deneyimlediğim çok oldu. Mesela bir arkadaşımla, uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla işte buraya, Londra'ya ziyarete geldiğinde ya da ben Türkiye'ye gittiğimde veya bir yerde buluştuğumuzda bir iki gün geçirip onun varlığında hani böyle birkaç günü geçirdikten sonra çok dolduğum ve böyle ona karşı patlayacak gibi olduğum, sen kendini ne zannediyorsun ya demek istediğim veya hırçınlaştığım çok oldu. Çünkü bir kişiyle ilgili yargılarınız varsa, o sizin varlığınızda oturdukça zihninizdeki yargılarla, zihninizdeki etiketlerle, çalışılmamış yargılar, çalışılmamış koşullarla ona sürekli zihninizden ok atmaya devam ediyorsanız onu dolduruyorsunuz ve en sonunda 1, 2, 3 o kendine duyulmamış, anlaşılmamış. Ben bunu hissediyorum mesela, duvara çarpmış gibi hissediyorum. Yani karşımdaki kişinin eğer yargıları varsa, koşulları varsa, kapalıysa, mesela işimle olan ilişkiyi anlattım. Beni o an cin gibi sıfır dinliyor, meraklı, çocuk gibi ve hissediyorsun, ona doğru akıyor enerjim. Sevgim akıyor, enerjim akıyor, dolmuyorum ona. Onun varlığında huzurla doluyorum. Kedi gibi oluyorum, yumuşuyorum. Bazı insanların varlığında da ben anlaşılmamış hissediyorum, duyulmamış hissediyorum. Duvar gibi çünkü. Anlamıyor, duymuyor, beni görmüyor, beni anlamıyor. O an olduğum kişiyi hiç duymuyor. Beni başka biri zannediyor, başka biri gibi görüyor, başka biri gibi davranıyor. Belki 10 sene önceki halimle bana davranıyor. İşte babamdan örnek verdim, arkadaşlarımdan örnek verebilirim. Ya ben 10 sene önceki halim değilim, 15 sene önceki halim değilim. Senin ilişkilerinde deneyimlediğin insanlar hiç değilim. Sen bana
benim kim olduğumu anlamadan bir takım davranışlar içindeysen, beni tam olarak sıfırlayıp kendini dinlemiyorsan bu sefer ben dolmaya başlıyorum. Ve en sonunda da öyle bir şey yapıyorum ki çat diye böyle tokat gibi o sana vuruyor. Ben genelde fiziksel değil, fiziksel tokat atan değil, dilimle tokat atan birine dönüşüyorum ve gerçekten de beni duymuyorsan, dinlemiyorsan, açık değilsen, yargılarla oradaysan keskin kılıç çıkıyor. O kılıçla şak diye bir iz bırakıyorum sende veya bir dilimle bir tokat atıyorum ve acayip bir anda şok oluyorsun. Bunu diğer insanlar da size yapıyor ve bunu her kim yapıyorsa arkadaşlar anlaşılmadığı için yapıyor. Evde çocuklarınız değerlerinizi anlamadığınız için hırçınlaşıyor. Eşiniz onu tanımadığınız için sertleşiyor size karşı. Niye dışarı gidiyor erkekler başka kadınlara? Niye dışarı gidiyor kadınlar başka erkeklere? Niye günümüzde aldatma onun ona gittiği, bunun buna gittiği veya çocukların anne babasının varlığında olamadığı, dışarı gitmek istediği, kaçmak istediği durumlar yaşanıyor? Hep bundan. Kimi yargılıyorsanız o sizden kaçar. Kimi yargılıyorsanız o hırçınlaşır. Kimi yargılıyorsanız sonuçta o insanın dolup size karşı ne kadar sevgi dolu bir insan olursa olsun, diğer herkesi çok seven bir insan bile olsa onu çok yargılıyorsan sana karşı hırçınlaşacak. İnsan dediğimiz varlık en sevgi dolu, dünyada sevgi dolu, sadece sevgi dolu insan diye bir şey yok. Bu illüzyonu da bu 21 gün içerisinde çürüteceğim. Her insan tanındığında, anlaşıldığında, değerleriyle konuşulduğunda, karşısında zeki bir insan olduğunda, empati yeteneği yüksek bir insan olduğunda her insan kediye dönüyor. Ben kendi hayatımda bunu görüyorum. Karşımda hırçınlaşan değil, tam tersine onları gördüğüm için, zihnimle çalıştığım için, artık beynimde episodik ana olmadığı için yargılarımla etiketleyerek, etiketleme eğiliminde, insanları kutulara ayırma eğiliminde olmadığım için karşımdaki insana, bir insanla karşılaştığımda ilk tanıdığım bir insan da olabilir, yıllardır tanıdığım bir insan da olabilir. Onu o günkü haliyle, meraklı bakışlarla, sıfırdan bugün o kim acaba? Çünkü bilmiyorum, yepyeni bir insan, 2 senedir görmemişim. Birkaç haftadır görmediğim insan bile yeni bir insan. Sabah gördüğüm kızım bile akşam eve gittiğimde yepyeni bir insana dönüşüyor. O yepyeni bir insandan sıfır onun karşısında olduğumda, merakla dinlediğimde, gerçekten anlamaya çalıştığımda, onu etiketleme, koşullarla yargılama olmadığında bu sefer o insan anlaşılmış hissettiği için, sevilmiş hissettiği için, o günkü haliyle duyulmuş hissettiği için, bana geçtiği için o. Çünkü ben sıfır olduğumda ben boş bir kap gibiyim ve her insan zihnini sıfırladığında, yargılar olmadığında karşısındaki kişi için bomboş tertemiz bir ayna. Ve inanılmaz bir deneyim o. Karşınızda tertemiz bir aynanın olması, karşınızda kendinizi sonsuz ifade edebileceğiniz, içinizi dökebileceğiniz, sizi yargılamadan duran birinin olması inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir sevgi akıyor. Ben bunu mesela kendimi orada tuttuğum için arkadaşlarımdan, eşimden hissediyorum. Karşıma geldikleri zaman böyle sevgi dolu oluyorlar, yumuşuyorlar, kedi gibi oluyorlar. Çünkü nötr bir seviyeden sadece onları dinliyorum. Ve dinledikçe onlar yumuşacık oluyor. Bana hırçınlaşma ihtiyacı duymuyor, kanırtma ihtiyacı duymuyor, tırnaklarını çıkarma ihtiyacı duymuyor. Biri eğer bunu yapıyorsa siz kapalı bir kutu olduğunuz için bunu yapıyor. Ayna çok kirli olduğu için bunu yapıyor. Kirli aynayı kırma eğiliminde, kirli aynayı temizleme eğiliminde. Aslında bütün hırçınlıklar, bütün ses yükseltmeler, hırçınlıklar aynanız çok kirli olduğu için o insanın sizin aynanızı temizleme eğilimi. Eğer evde çocuklarınız size hırçınlaşıyorsa, sizi tersliyorsa çok fazla yargınız var. Çok fazla kalıbınız var. Onları belli kalıpların içine sokmaya çalışıyorsunuz. Belli etiketlerin içine sokmaya çalışıyorsunuz. Bunları yaptığınız için baktıklarında tertemiz bir aynada kendilerini göremedikleri için, kirli bir aynaya baktıkları için onu temizlemek istiyorlar. Ben bunu samimi söylüyorum. Ben bunu deneyimliyorum. Biri karşımda çok yargılarla olduğunda ona 2 tane tokat atıp bir kendine getiresim geliyor. Biri karşımda çok etiketler olduğunda, beni görmediğinde,
ayna temiz değilse, bana baktığında yargılarını görüyorsa ve bana davranması gerektiği gibi davranmıyorsa, o günkü olduğum halden benim vibe'ıma giremiyorsa o aynayı temizlemek geliyor. Dolayısıyla onu terslemek geliyor. Ona daha saldırganlaşmak geliyor içimden. Onun varlığında olmamak geliyor. Sen kimsin be falan demek geliyor. Geliyor da geliyor. O yüzden eğer ilişkilerinizi yönetmek istiyorsanız, eğer varlığınızda insanlar saldırganlaşmasın, eğer varlığınızda insanlar uyumlu olsun, onlarla vibe'ınız uysun, onlarla daha güzel ilişkiler içinde olun istiyorsanız o zaman zihninizle epey bir çalışmanız gerekecek. Bunu nasıl yapacağımızı da bir sonraki bölümde anlatacağım.